Döviz kurları artık sadece finans uzmanlarının değil, hepimizin günlük hayatının bir parçası haline geldi. İster bir e-ticaret siteniz olsun, ister bir seyahat, turizm siteniz, blogunuz olsun, güncel döviz kurlarını sunmak sitelerinize büyük bir artı getirebilir. İşte bu noktada incelediğim eklenti devreye giriyor. WordPress sitelerimize kolayca entegre edebileceğimiz ücretsiz bir eklentiyi inceledim. Döviz kuru eklentisini inceledim. Ziyaretçilerimize güncel doğru döviz kurlarını sağlayabileceğiz. Hadi incelediğim eklentiye bir bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Boz. Bu videoda incelediğim eklenti döviz kuru çeviricisi eklentisi. 200'den fazla para birimini destekleyen, 80'den fazla Merkez Bankası'ndan veri alabilen bir ücretsiz eklenti. Eklentinin bileşenleri var. Artı kısa kodu da var, short kodu da var. İstediğiniz sayfanızın, sitenizin istediğiniz alanında kısa kodla gösterebileceksiniz döviz kurlarını. Güzel, ücretsiz tabii ki. Dediğim gibi laf uzatmayacağım. Hemen eklentiyi incelemeye geçelim. Uyarımızı yapıyoruz tabii ki ondan sonra. İncelediğim eklenti arkadaşlar Exchange Rates diye geçiyor. WordPress kütüphanesindeki sayfası burası. Bu sayfanın linkleri videonun açıklama kısmında bulunuyor zaten. Hemen Türkçe kısmına bakalım. Türkçesi de döviz kurları diye geçiyor. Lütfen bu sayfalara girin, inceleyin arkadaşlar. Geliştiricinin videosunu da seyredebilirsiniz. Artı verdiği bilgiler falan da var burada. Faydalı, lütfen girin, inceleyin. Bakın şu anki WordPress sürümüyle de uyumlu. Bir sıkıntı yok. Ben testini yaptım. Kendi sayfama yükledim, inceledim. Güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi bileşen olarak burada sayfamda gösterdiğim döviz çeviricisini, tablosunu gösterdim. Artı bir de kısa kodla faturalarını da ekledim arkadaşlar. Böyle bir bilgi de verebilirsiniz. Dediğim gibi ücretsiz bir eklenti, güzel, günlük saatte bir güncelleniyor. Hemen eklentinin kurulumuna geçiyorum. Ondan sonra da bir incelememizi, bir testimizi falan yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım. Eklentiyi kuracağım. E-ticaret sitesi. İnternette bu arkadaşlar. Bakın linki de burası zaten. Hemen kontrol paneline geçiyorum. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyeceğim. Arama kısmına eklentimizin ismini yazıp aratıyoruz. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. Eklentiyi kurup etkinleştiriyorum. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Kontrol panelimizde ayarlar kısmına geliyorum. Burada Exchange Rates olarak göreceksiniz. Eklentinin Türkçe dil dosyası mevcuttur arkadaşlar. maxentmate.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Hemen eklentiye bir bakalım. Bu şekilde bir sayfası var zaten arkadaşlar. Bir tane sayfası var. Burada gerekli ayarları falan yapıyorsunuz zaten. Ondan sonra bileşen olarak ya da işte bileşende de zaten yapabilirsiniz ayarlarını. Buradan da short kodunu, bakın şu kısımdan da short kod oluşturarak sitenizin istediğiniz alanında gösterebilirsiniz. Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkçe dil dosyasını yükledim. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevriliyor. Logo üzerinden çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili videolar var kanalda. Kaynaklarda bulabilirsiniz YouTube'da zaten. Nasıl çeviri dosyası yükleniyor, bunları anlattığım birçok video var zaten. Neyse, Türkçe'ye çevirdik zaten. Yani başka dillere de çevrilebiliyor. Hemen zaten çok aman aman bir ayarlama kısmı yok. Burada aslında biraz da bilgilendirme var. Yani işte kaynak tabloları, para birim tablosunu, işte güncellemeyi yapabileceğiniz. Normalde dediğim gibi saatte bir yapıyor ama burada da herhalde siz de manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Burada şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Bakın burası önemli. Birden fazla döviz kurlarına, yani Merkez Bankası'nda, şimdi ülkenize göre değişebilir bu. Farklı ülkelerdeyseniz tabii ki bulunduğunuz ülkenin Merkez Bankası'ndan döviz kurlarını çekebilirsiniz ya da böyle bir orta döviz kurlarının bulunduğu sayfa, yani Currency Rate Today diye bir sayfa var. Bakın burada bir sürü Merkez Bankası'ndan veri alıyor, çekiyor. Kendi ülkenizde kullandığınız varsa işte onu da bulabilip buradan da çekebilirsiniz. Ya da ortak bir sayfadan verileri alabilirsiniz. Hemen kullanacağımız, evet, gördüğünüz gibi Central Bank of the Republic of Turkey. Yani Türkiye Merkez Bankası. Bunu seçiyorum ben. Türkiye'deki Merkez Bankası'ndan verileri çeksin diye. Biçimlendirme bu şekilde olsun istiyorsanız ya da bakın böyle virgül ya da olmasın bu şekilde alabilirsiniz. Ondalık 4 sayı olsun. Ona kaydetsin ilk önce tabii ki kaynağı. Burada rozet kısa kod oluşturucu, yani kısa kodları buradan oluşturacaksınız ama ayarları tabii onu test yaptığımızda göstereceğim.
Herhangi bir şey ayarı yapmayacağım. Şimdi bileşenler kısmına geçelim. Sayfamızda ilk önce bileşen olarak bir gösterelim arkadaşlar. Nasıl yapılacağını bir bakalım orada. Buradan da tabii ki kısa kodları oluştururken yine buradan da faydalanabiliriz ama yapabilecek işlemler var. Görünüme geçiyorum ve bileşen eklemeye geçeceğim. Bileşenlere geldim. Burada eklentiyi bulalım. Para birimi dönüştürücü bileşeni bir de tablosu var arkadaşlar. Şimdi ilk önce bileşeni bir nereye alacaksak oraya hemen WooCommerce mağazaya mesela gönderelim. Mağaza kısmında mağaza kategori ürünler falan demiş. Şöyle hatta üstte alalım. Mağaza sayfamıza sol sidebar kısmında. Buraya zaten geldi. Bakın dönüştürücü geldi zaten. Altına tabii ki tabloyu da ekleyeceğiz. Ama eklemeden önce hemen şuna bir bakalım. Bakın para birimi dönüştürücü şeklinde başlığı var. İsterseniz değiştirin. Burada bir Amerikan dolarını 1 euroya çeviriyor dönüştürücüde. Bunu isterseniz 1 Amerikan dolarını Türk parasına çevirebilirsiniz ya da 1 Türk lirasını euro ya da dolara ya da farklı para birimlerine çevirebilirsiniz. Mesela 1 Amerikan dolarını Türk lirasına çevirsin. Yalnızca para biriminin kodunu göster ya da işte bunları da seçebilirsiniz. Sembolünü göster, sınır kutusu falan demiş. Şu şekilde olsun. Bakın altta da aslında kısa kodu oluşturuyor bir tarafta. Şunun aslında kısa kodunu da oluşturabiliyor. Bu şekilde kısa kodla sayfanızın istediği alanda gösterebilirsiniz. Para birimi dönüştürücüsünü ama tablosunu değil. Hemen bunu bir kaydetsin. Sayfaya geçelim, yenileyelim. 1 Amerikan doları 33 lira 95 kuruş. Bakın ya da 1 Türk lirasını Amerikan dolarına ne kadar yapıyorsa onu çeviriyor. Bu şekilde bileşenleri gösterebilirsiniz. Güzel. Basit yani bayağı basit kullanışlı. Buradan işte yani değiştirebilirsiniz. İsterseniz sınır kutusunu kaldırın. İsterseniz kaldırmayın. Bu şekilde yalnızca para biriminin kodunu gösterir. Burada bakın yani şunu Amerikan doları yazmaz. Yani USD TL'ye olarak gösterir ya da Euro TL'ye falan şeklinde. Bileşen bu kadar basit aslında. Hemen şimdi bir de altına tabloyu ekleyelim arkadaşlar. Tablo widget'i var, bileşeni var. Bunu da WooCommerce mağazasına ekliyorum. Şöyle bunu da hemen altına alalım. Evet. Tabloda da neyin göstermek istiyorsak onları seçiyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle Türk lirası onu istemiyoruz. Euro, Avrupa Birliği, Avro, İngiliz sterlini bir de işte ne olsun Japon yeni demiş. Tamam 4 tane falan. Buradan boyuta şimdi bu şekilde bir kaydedelim. Bakın burada da tablonun kısa kodunu oluşturuyor size. Hemen sayfayı bir yenileyelim. Evet tablomuz da geldi. Bakın para birimi. 1 Amerikan doları üzerinden şu an çeviri yapıyor. Yani 1 Amerikan dolarıyla 33.95 TL. 1 Amerikan doları 0.90 euro. Sent aslında sent. Burada da ayarlarda istediğiniz gibi bakın bayağı şey var tabii ki. Hangi para birimini seçmek istiyorsanız ya da bir miktar derken mesela başka euro da yapabiliriz bunu. Şöyle 1 euro diyelim mesela. 1 euro ne kadar yapıyor diye. Bayraklar burada bayrak var mıydı? Bakın şu şekilde bunları ayarlarını yapabiliyoruz. 16 mesela şöyle biraz daha büyütelim. Dikdörtgen kare şeklinde demiş. Neyse şöyle bir kaydederiz. Tam genişlikte demiş. Aktif miktar giriş. Bunu seçersek şöyle bir güzel bir yanı var. Hemen onu da göstereyim. Bakın direkt oradan çevirtebiliriz, hesaplatabiliriz arkadaşlar. Güzel olmuş. Aslında burada da yapabilirsiniz de. Yani belki bu tabloyu kullanmak isterseniz diye. Mesela burada 1 euro mesela 250 euro çevirisi yapsın diyelim. 250 euro ne yapıyor? İşte 9392 lira, 210 sterlin, 40.570 de Japon yeni falan bu şekilde. Otomatik çeviri de yapabiliyor sizin için. Tabi buraya euro diye Amerikan dolarını alacağız. Başka ne gibi ayarları var? Yani burada seçebilirsiniz. İşte bayrakları kare ya da dairesel emoji şeklinde mesela yapalım. 16-28'e çevirmiş. Evet kaydettikten sonra demek ki piksel artıyor. Tamam onu da öğrenmiş olduk. Yalnızca para biriminin sembolünü gösterir. Para biriminin bölgesini ülkeye göster demiş. Hatta şunu da seçelim mi? Yani gerek yok. Evet. Neyse bunu da seçelim. Para birimini göstersin. Kapanış mesela önceki kapanış, değişiklikler falan bunları da tabloda gösterebiliyor musunuz? Hemen kaydettiğim, yenileyelim. Bakın bu şekilde. Evet. Güzel. Bu da değişik bir şey olmuş yani. Bu şekilde bileşenlerini gösterebiliriz. Şimdi bir de şeye geçelim. Kısa kodlara geçelim arkadaşlar. Bu tablonun kısa kodunu buradan alabiliriz.
aynı buradaki tablonun kısa kodunu başka bir yerde göstermeye çalışalım. Kısa kod nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yani aslında kısa kodu oluşturuyor ama biz nerede kullanacağız onu göstereceğim şimdi. Hemen bir sayfaya geçelim. Hatta ana sayfada göstereceğiz. Bakalım ana sayfada bir yere yapalım. Ana sayfaya geldim. Elementor destekliyor sonuçta. Elementor'la yani bu fark etmez. Blok yapıcısıyla da kısa kod ekleyebilirsiniz. Elementor'la düzenle diyorum. Herhangi bir yere yapıştıracağım. Yani o kodu gireceğim. Hatta alt alanda boşluğumuz yok muydu bizim ya? Evet, aslında buraya da yapabilirdik onu. Footer kısmına da alabilirdik. Kısa kod gireceğim. Kodumuzu böyle bir yapıştıralım bakalım. Bakın bu şekilde. Ya da hatta şey diyelim. Döviz kurları diye. Döviz kurları diye bir başlık oluşturduk. Bu şekilde olsun. Yayına diyelim. Yani en azından e-ticaret sayfanız olmasa bile bir blog sayfasında dövizle ilgili haber mesela çeviriler yani döviz kurları çevirilerini falan verebilirsiniz. Bilgi olarak güzel olabilir sitenizde. Yani bir artı hava katabilir. Ana sayfamıza bir bakalım. Bakın bu şekilde döviz kurlarını kısa kod sayesiyle ekleyebiliyoruz. İstediğimiz alanda oluşturabiliriz arkadaşlar. Footer kısmına da ekleyebilirdim aslında bu. Basit, kullanışlı, istediğiniz para birimlerini günlük, saatte bir güncelleniyor sonuçta. Güzel. Bu şekilde buradan da faydalanabilir. E-ticaret işi yapıyorsanız insanlar kendi ülkelerine göre para birimlerini falan görmek istiyorlarsa icabında gerçi onunla ilgili farklı bir eklentim ama şunu yapabilirsiniz. Bilgi amaçlı burada sunabilirsiniz döviz kurlarını. Öteki türlü çünkü hatta bununla ilgili çevirici diyeyim hani fiyatları çevirimi işlerini şu sattığımız fiyatların çevirilerini yapan eklentiler var zaten arkadaşlar. Para birimlerine otomatikman girdiği işte ülkeye göre de o para birimine çeviriyor. O farklı eklentiler. Öyle bir şey kullanmanız lazım. Kanalda da bununla ilgili bir video var zaten. Fox Currency öyle bir şey olması lazımdı. Çevirici. Bakabilirsiniz. Onunla ilgili de bir tane daha bir video eklemeyi düşünüyorum zaten. Ücretsiz bir eklenti gayet de güzel çalışıyor. Eklenti bu şekilde. İncelediğim eklenti. Videonun başında da söylediğim gibi eğer bir hani e-ticaretin siteniz olsun ya da turizm, seyahat, blog siteniz, emlak siteniz ne bileyim böyle dövizle ilgili bir blog siteniz bile olabilir. Normal bir blog sitesiyle olsa orada bir yerde işte üstlerde altlarda günlük döviz kurlarını göstermek artı katabilir sitenize. Eklentinin geliştiricisi tarafından %100 ücretsiz kalacak diye bir taahhütü var. Kullanılabilir bence. Niye kullanılmasın? Bayağı çünkü para birimini destekliyor. Bayağı yerden de veri çekiyor arkadaşlar. Güzel bir şey. Ücretsiz olarak sunması da artı bir değer bence de. Kanalda çeviri bu döviz kurlarıyla fiyat çevirileri ilgili bir tane videom var. Biraz daha çoğaltmak lazım aslında. Onunla ilgili bir çalışma da yaparız ileriki zamanlarda. Videoyu beğendiyseniz, buraya kadar da seyrettiyseniz çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Eğer beğendiyseniz bir beğeni, yorum da yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.